Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com.tr. Siz hiç o ayakkabıların içinde oldunuz mu? Size çok da uzun olmayan bir hayat hikayesi anlatacağım. Daha doğrusu bir çocukluk ve gençlik hikayesini. Biraz hüzünlü ama hüzünlü başladı diye hüzünlü devam etmesi gerekmeyecek bir hayatın hikayesini. Milenyumun başında doğdu. Babasının görevi dolayısıyla göçebe bir hayatları vardı. Baba dış işlerinde memurdu. Kah oradaydılar, kah burada. Bazen dünyanın en keyifli ülkesinde yaşıyorlardı, bazen kimsenin görmek dahi istemeyeceği yerlerde. Memleketimizde sayıları azalan modern, batılı yaşam tarzına sahip, ortalama gelirli, mutlu bir aile tablosuydu görünen. 10'lu yaşlarına geldiğinde o mutlu aile kötü bir haberle sarsıldı. Annesi kansere yakalanmıştı ve galiba o sırada New York'ta konsolosluk görevindeydiler. O sırada dış işlerinde kalan son monşerlerden olan baba, eşiyle ilgilenebilmek için uzunca bir izne ayrıldı. Anneyi hayatta tutabilmek için seferber olmuştu aile. Üstelik öyle çok da varlıklı değillerdi. Elde avuçta ne varsa tüketti hastalık. En sonunda ailenin en önemli maddi varlığı olan evlerini de sattılar. Ancak hiçbir şey fayda etmedi. Ailenin koruyucusu, kol kanat gericisi anne hayatını kaybetti. Baba iki evladıyla kala kaldı tek başına. Bu arada meslek arkadaşları yükselmişlerdi. Baba ise zaten siyasi yönü olmayan bir dışişleri mensubu olduğu için döndüğü görevinde Ankara'ya takılmış kalmış, dışişlerinin karanlık koridorlarına hapsolmuştu. Genç kızsa tam da bir anneye en çok ihtiyaç duyduğu dönemde annesiz kalmış, ailenin kanserle zorlu savaşına tanıklık etmişti. Hastalık onu o kadar etkilemişti ki doktor olmaya karar vermişti. Doktor olacak, başka çocukların annelerini kaybetmemeleri için savaşacaktı. Türkiye'nin en iyi üniversitelerden biri olarak gördüğü özel üniversitede okumak istiyordu. Ancak babasının memur maaşı onu o üniversitede okutacak düzeyde değildi. Bu durumda yapacak tek şey vardı. Daha çok çalışmak, çalıştı. Türkiye'nin en pahalı tıp fakültesini burslu olarak kazandı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde burslu okuyacaktı. Bu arada babası için de bir fırsat doğdu. Dış işlerinde kimsenin pek de gitmek istemediği savaş halindeki bir ülkede büyükelçi olacak ve mesleğini büyükelçi unvanı aldıktan sonra tamamlayabilecekti. O berbat hastalığın darmadağın ettiği hayatların yeniden düzene sokmuşlardı. Annenin yokluğuna rağmen işler yavaş yavaş yoluna giriyordu. Bu arada tıp fakültesinde okuyan genç kıza arkadaşları güzellik yarışmasına katılması için ısrar ediyorlardı. Dereceye girerse kaybettiği annesine güzel bir armağan olurdu. Peki dedi ve katıldı. Birinci oldu. Zorlu bir gençliğin, üzücü bir 10 yılın ardından gelen bir mutluluktu. Ülkenin en güzel kızı seçilmişti ve babası gibi o da farklı bir biçimde ülkesini temsil etme hakkı kazanmıştı. Ve bu toplumdaki giderek sayıları artan bir grup aşağılık, bir grup pislik, bir grup rezil, bir grup kompleksli, ezik, bir grup şerefsiz, bir grup haysiyetsiz, bir grup anası tarafından doğrulmamış, hacet yoluyla dünyaya getirilmiş insan müsveddesi 2 gündür bu kıza hakaret edip duruyor. Siz böyle bir hayat yaşamak ister miydiniz bre soysuzlar? Siz bu kadarcık bir mutluluğun bile çok görülmesine tahammül etmek zorunda kalmak ister miydiniz? Siz o ayakkabıların içinde olsanız böyle büyüyebilir miydiniz pislikler? Biri şu derneği incelerse neler neler bulacak. Dün gün boyunca iktidar yalakalarından ağır hakaretler işitmemin sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu Yayıncılar Birliği mi, Anadolu Yayıncılar Derneği mi her neyse onlarla bir toplantıya gitmesiydi. İktidar yanlısı bu oluşum Kılıçdaroğlu'nu daha önce bir kez bile davet etmezken şimdi birden Kılıçdaroğlu'nun aşığı oldular. Bu dernek yıllardır kafasına göre basın ödülleri verir. Törenlerini sarayda yapar. Bunları matah bir şey zanneden Cumhurbaşkanı da bunlara hamilik yapar, törenlerine katılır. Oysa bunların Anadolu yayıncılarını temsil ettiği falan yoktur. Kayıtlarına bakarsanız az sayıda üyeleri vardır ve üyeleri arasında FETÖ geçmişli yayıncılar oldukça fazladır. Anadolu yayıncılarını temsil etmek bir yana, Anadolu'daki yerel medya bunlardan iğrenir. Çünkü bunlar kamudan Anadolu'daki yerel medyaya dağıtmak üzere reklam bütçe alır ama bütçenin pek azını dağıtıp gerisini kendi yayınlarına verirler.
Başkalarına 2 liraya verdikleri reklamı kendileri 20 liraya kullanırlar. Bir inceleme yapılsa ve başkanlarının mal varlığı ortaya çıkarılsa zaten her şey anlaşılır ama iktidara yakın durarak bunu engelleyeceklerini düşünürler ve başarırlar da. Bu foyalarını ortaya çıkaracağım diye bana da hemen saldırırlar. Merak etmeyin çocuklar, daha yeni başlıyoruz. Bu arada fırsattan istifade bana hakaret eden Rütük Başkanı. Sildiğin tweet'in ekran görüntüsünü aldım, hiç merak etme. Umarım yargı karşısında inkar etmez, hesabım hacklendi falan demezsin. İSKİ'ye teşekkür. Su faturalarındaki fahiş artışı konu edince sağ olsun İSKİ'den aradılar. Faturalarımda son 2 ayda %20 civarında bir harcama artışı olabileceğini söylediler ve gelip kontrol etmek istediler. Sevindim. Geldiler. Önce depoda sızıntı var mı diye baktılar, yoktu. Tesisatı gözden geçirdiler. Orada da bir sızıntı yoktu. Sonra gelen ustalardan biri evde arıtma cihazı var mı diye sordu. Vardı. Birkaç sene önce 7 liraya aldığımız damacana suyun fiyatı 100 TL'ye çıktığı için şimdi 170 TL, birkaç ay önce bir arıtma cihazı taktırmıştım. Gelip baktı, açıp kapadı, sorun arıtma cihazındaydı. Kullanılmadığı zaman da su kaçırıyordu. Bağlı olan hattı kestik, kaçak durdu. Bunun yanı sıra su sayacım da yanlış okunmuştu ve fatura olması gerekenden yaklaşık 400 TL fazla kesilmişti. Onu da düzelttiler ve gittiler. Sonra medyada evimde olan biteni okudum. Yapılan işlemlerin ne olduğunun yanı sıra arıtma cihazının evin neresine olduğuna kadar medyaya aksettirmişlerdi. Sabah erken geldikleri için kendilerine kapıyı şort pijamayla açmış bir kılığım için özür dilemiştim. O fotoğrafımı çekip servis etmedikleri için de teşekkür ederim. Ne zaman insan oluruz? Sana ne diye yanıtlanması muhtemel soru sormadığımız zaman.